Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi adede in'amillahi ve iftali. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Hak, Harut ile Marut'tan bilgi alan bu iki keşişin Mısır'daki yaşam süreçlerine izin vermiş. Onlar da bu imtihanla neredeyse kendilerini kaybedecek noktaya gelmişlerdi. Hz. İbrahim Efendimiz'e görev verecek dönemlere yaklaşıyoruz. Yaklaşık 7-8 yıl öncesindeyiz. İki önemli konumuz var. Birincisi, Ege sahilleri ile Mısır arasında yaşanan çatışmanın ardından Mısır'ın ihya edilme süreci. Bu iki keşişin Mısır'ı kendine getirmesi Afrika bölgesinde oldukça etkili bir hale gelmişti. Greklerin Afrika bölgesinden çıkartılmasıyla beraber bu iki keşişin Sina çölünü geçerek Kudüs bölgesine kadar ticaret yollarını ele geçirmesini sağlamıştı. Kudüs bölgesinde artık Mısır'ın çok ehemmiyetli bir ülke olduğu kabul edilmiş, Beni İsrail ile Mısır arasında yakın ilişkiler kurulmuştu. Hep diyoruz ya, bugün anlaşılsın diye Mısır diyoruz. O gün için Mısır'dan bahsetmek söz konusu değil ismen. Bu tarihi süreç artık firavunlaşma sürecini bizlere getiriyor. Devlet yapılanmasını oluşturuyor. Karşısında ise daha büyük bir devlet olan Nemrudiler var. Bu süreç arasında ise Hz. İbrahim Efendimizin peygamberliği sürecine yaklaşıyoruz adım adım. Ama dünyanın o dönemdeki konjektürünü iyi anlamak zorundayız. Harut ile Marut dışarıda gelişen bu olaylardan ötürü haberdar olmaya başladıklarında oldukça tövbekar olmaya başlıyorlar. Yani Rablerinden bu insanların affedilmesini talep ediyorlar. Bir diğer taraftan bu keşişler süreç içerisinde Mısır'da yaygın bir halde görülen bir salgın hastalığa tutuluyorlar. Bu hastalık içerisinde ise ellerinde Harut'la Marut'tan almış oldukları herhangi bir sihir ya da bir unsur yok. Dolayısıyla insanlar arasında oldukça üstün bir kademeye ulaştırılmış olan ve artık devletler arasında önemli bir yere gelen ve bunu hızlıca başarılan Mısır'ın sihirbazlar ülkesi olma yolculuğunda halihazırda tıbbiyede oldukça geri durumdalar. Hastalık bugünün sarı humması olarak adlandırılıyor, yeryüzünde ilk defa yaşanıyor çünkü bu iki keşişin yapmış olduğu büyüler ve sihirler etraftaki insanların vücut yapılarını ve dengelerini bozdukları için bu dengesizlik bu virüsün hızlı bir şekilde yayılmasına vesile oluyor. Günlük 200-300 kişinin ölümüyle başlayan süreç günde 1500 ila 1700 kişinin ölümüyle devam etmeye başlayınca ortalık bir anda karışmaya başlıyor. Kudüs bölgesindeki insanlar Mısırlıların bölgeye gelişini istemiyorlar. Hani bugünkü tabiriyle bir pandemiye yol açmaması için. Bu süreçte iki keşiş yeniden Harut'la Marut'a ulaşmaya çalışıyorlar. Aynı mağaraya geri gidip Harut'la Marut'tan bunun da imkanını alabilir miyiz diye gidiyorlar. Ancak Harut'la Marut o iki isme imtihanı kaybettiklerini, onlara en başında bu bilgilerin ondan yoldan çıkaracaklarını, çünkü bu bilgilerin ancak hikmet erbabı tarafından anlaşılıp bu yapılmayacağından ve yapılamayacağından haram oluşundan dolayı uzak kalarak Rabbinin onlara verdiği rızkıyla yaşayabileceklerini söylemişti. Ancak bu iki adam yalvar yakar ölen insanlardan bahsettiler. Yardım edin. Zira bu insanlar ölüyorlar. Bizim hatamızla, bizim suçumuzla ölüyorlar demişlerdi. İşlerindeki kibirden bir türlü arınamamış olan bu iki ismin sözlerine karşılık Harut ve Marut hayır, biz sizden sonra bir başka insanla görüşecek değiliz demişlerdi. Ancak Harut'la Marut kendi dualarını etmeye başladılar. Bu dua ise Rablerine uzun müddet boyunca secdede ve rükûde devam etmişti. Bir insan kisvesinde dünyada yaşarken bir insanın o insanları hastalıktan kurtarması için dua etmekteydiler. Bu duaları Rabbül Alemin tarafından kabul gördü ve Kur'an-ı Azimüşşan'da Hz. Lokman tarafından yerine getirilecekti. Lokman Aleyhisselam bugün içinde peygamber oluşundan öteye veya peygamber midir değil midir sorusunun yanında yer almasının sebebi onun tıbbiye ile anılmasından kaynaklanıyordu. Lokman Hekim Pers yapısı içerisinde Hz. İbrahim Efendimiz'in babasının akrabalarındandı. Dolayısıyla bu akraba genç bir çocuk olarak yaşarken bir anda
Allah-u Zülcelal'in hikmet-i ilahiyesiyle harekete geçti. Aklında, fikrinde ve gönlünde gerçek manada önce sarı hummayı çözmek için yola çıktı. Etrafındakiler onun bunu nasıl başarabileceğini sorduklarında ise şöyle diyordu: "Ben sizin bilmediğiniz ama yakında gelecek olanın mirasıyım." Hz. İbrahim Efendimiz'den bahsediyordu Lokman Hekim. Evinden ayrıldığında annesine ve babasına, "İnsanlara şimdi sağlık götürmek zorundayım. İnsanlar hastalar," dediklerinde "Sen ne bilirsin?" demişlerdi. O da "Bir görevim var, gitmek zorundayım," demişti. Yola çıkmadan önce ise Hz. İbrahim Efendimizin evine uğramıştı. Hz. İbrahim Efendimiz onu görür görmez "Hoş geldin ya Lokman," deyince şaşırmıştı. Hz. İbrahim Efendimiz Lokman Hekim olarak artık anabileceğimiz olan isimle 3 gece geçirdi. Bu 3 gece boyunca Hz. İbrahim Efendimiz Lokman Hekim'e henüz peygamberliği gelmemiş olsa da yakında olacak olaylar öncesinde insanlara sağlık sıhhatin verilmesi ama bunu yaparken de onları putlardan arındırması gerektiğini beyan etmişti. Yani eğer demişti gittiğin hasta bir putperestse önce ona putunu kırdır. Eğer o putunu kırarsa senin Allah'ın verdiği hikmetle senin onlara faydalı olabilmen mümkün olacaktır. Bu imkan dairesinde Lokman Hekim harekete geçmişti artık. Lokman Hekim'in buraya kadar söylediğimiz hem doğum yeri hem de hayat biçimiyle alakalı olan değerler onun bugünkü kaynaklarda da Ad kavminin devamında olduğunun göstergesidir. Hani demiştik ya, Ad kavmi savaş sonrasında ikiye ayrılarak kuzey bölgesine geçmişti. Dolayısıyla bu Lokman Hekim'in Pers kökenli olduğunu bizlere gösteriyor. Bir diğer konu ise Lokman Hekim'in Arap cihetinde çok iyi tanınıyor olması. Bu da Hz. İbrahim Efendimiz'le yolculuk yaparak bölgeye geldiğinin işaretlerinden bir tanesi. Bir diğer en önemli mesele ise kendisinin tarih içerisinde Muammerun olarak aktarılması, yani uzun ömürlü. Ama bu mu ekine baktığınızda tarihte özellikle Hz. İbrahim Efendimizin dedelerine nispet edildiğini hatırlayacaksınız. Bir diğer taraftan Hz. İbrahim Efendimiz kendisine uzun bir ömür için dua etmesi gerektiğini beyan ediyor olacak. Peki bu beyanat nerede olacak? Hz. İbrahim Efendimiz Mekke'yi yeniden inşa ettiği süreçte olacak. Yani Hz. Musa ile Hz. Harun kıssasını bilirsiniz. Bu kıssada Hz. Harun Efendimiz de bir peygamberdir ama Hz. Musa Efendimiz'e yardımcı olarak tayin edilmiştir. Tabiri caizse Hz. İbrahim Efendimiz'in yeryüzünde kelime-i tevhidi yeniden ayağa kaldırmak için verilen vazifede yaşanan bu hastalık sürecinde insanları önce tevhide yöneltmek için bu hastalıklardan kurtuluşuna vesile olmak üzere Lokman Hekim Hz. İbrahim'in uzak akrabası olarak görevlendirilmiş bir zat idi. Bu zata Cenab-ı Hakk'ın Cebrail aleyhisselam tarafından öğretilen unsurların varlığı ise onun vahiy aldığına delil olduğu için peygamber olarak adlandırılabileceğine, ancak kendi yaşadığı dönemde Hz. İbrahim Efendimizin ulul azam bir peygamber olarak varlığı ise onun büyük bir zat olduğuna ifade edilmesine sebep olmuştur. Tarihte böylelikle Lokman Hekim'in dünyada bir anda meşhur olduğu döneme gideceğiz. Onun meşhur olduğu bu dönem ve Mısır'daki bu hastalığı bitirmesi Ege sahillerinde de hatırı sayılır bir isim haline döndürmüş, Persler eliyle daha önce bahsettiğimiz gibi Ege sahillerine hakiki tıbbiyeyi götürerek bölgedeki okul kuruluşlarını sağlamıştı. Ama süreç bununla bitmedi. Lokman Hekim Hz. İbrahim Efendimiz'den sonra da uzun yıllar boyunca yaşayarak bu hakikati yeryüzünde dağıtmaktan vazifesine devam etmiş oldu. Böylelikle Hz. İbrahim ve Hz. Lokman Efendimiz yeryüzünde tevhid için ilk adımları atıyorlar ama henüz Hz. İbrahim Efendimiz'e peygamberliğinin ilanı için emir gelmemiş. Peki bütün bunlar yaşanırken arada her şeyi tetikleyen bir başka unsurun olmasından bahsediyoruz bugün. Bir deniz kıyısı savaşı. Bütün bu savaşlar nihayetinde bu karmaşa tıpkı bu Resul-i Kibri aleyhissalatü vesselam döneminde de olduğu gibi bir büyük peygamberin gelişinin müjdecisi olacak. O müjde için yarın
Birinci Büyük Dünya Deniz Kıyıları Savaşı'na gideceğiz. Denizde yaşanan savaşlar artık kıyı boyunca uzanıyor olacak ve Nemrut Krallığı'nın bölgede etkinliğini gösterdiği bir süreci yaşıyor olacağız. Yine merkezde Siyer-i Nebi var ve o tevhid inancında putlarla olan savaş var. Efendim, yarın Allah nasip ederse bundan bahsediyor olacağız. Bugünlük kalın sağlıcakla.